Doktor Hannibal Lecter, çoğumuzun aşina olduğu sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birisi. Sen içindeyken bu dünya daha ilginç. Bazen karanlıkta uyanıp kuzuların çığlıklarını duyuyorsun ve zavallı Catherine'i kurtarırsan kuzuları da ısırabileceğini düşünüyorsun. Bir cerrah parçalanmış bir cesede bakabilir ama bir doktor bir hayatın boşuna akıp gitmesine seyirci kalamaz. Anthony Hopkins, Hannibal karakterine hazırlanırken gerçek hikayelere odaklanmıştı. Bu serüveninde seri katil dosyalarını okumuş, belgesellerini izlemiş, hatta hapishaneleri ziyaret etmiş, katil duruşmalarını izlemişti. Hannibal, diğer seri katil profillerinde olduğu gibi ortalamanın üstünde bir zekaya sahipti. Fakat Hannibal'ı diğerlerinden ayıran çok önemli bir takım özellikleri vardı. İnsan ilişkilerinde başarılı, kadın ruhundan anlayan, insanları çok iyi analiz edebilen, zarif ve centilmen. Hannibal, bu karakteristik özelliklerini destekleyen ve Hannibal Lecter'ı profesyonel bir katile dönüştürense soğukkanlı, ayrıntıcı ve mükemmelliyetçi oluşuydu. Hannibal, Thomas Harris'in yazdığı Red Dragon'daki bir karakterdi. Thomas, yıllar sonra Kuzuların Sessizliği'nin 25. yıl dönümünü anmak için özel bir baskı çıkarttığında ön sözünü Hannibal karakterine ayırdı. Harris, ön sözünde hikayenin arka planını anlattı. 1960'ların başında Harris genç bir gazeteciydi ve kendini bir anda Meksika'da bulmuştu. Buraya gelme amacı cinayetten hüküm giymiş Amerikalı bir mahkum olan Dykes Askew Simmons'tı. Simmons, yarık dudağı, sinir bozucu bakışları ve asiliyle kesinlikle bir seri katil profiline uyuyordu. Ancak Harris bu adamla pek ilgilenmedi. Çünkü onun dikkatini başka bir adam çekmişti. Bir doktor. Harris, cezaevinin revirinde Doktor Salazar'la tanışmıştı. Onu koyu kızıl saçlı, küçük ve kıvrak bir adam olarak tanımlıyordu. Onda bir zarafet olduğunu düşünüyordu. Harris ve doktor Amerikalı katil hakkında konuşmaya başladılar. Doktor, Harris'in katille yaptığı röportajı merak ediyordu. Salazar, Harris'e öldürülen insanlar çekici miydi diye sordu. Harris buna evet diye yanıt verdi. Doktor, kurbanların güzel olmasının Simmons'ı öfkelendirdiğini ima ediyor gibiydi. Doktor Salazar, esrarengiz kişiliğini ve karmaşık ruhunu ortaya çıkaran bir dizi ilginç soru soruyordu. Siz bir yazarsınız Bay Harris. Bu olayı köşenize nasıl yazacaksınız? Simmons'a baktığında nasıl hissettin? Yüzündeki şekil bozukluğunu fark ettin mi? Simmons'ın taktığı güneş gözlüğü şekilsiz yüzüne bir simetri katmış mı? Kurbanların resimlerini gördün mü? Harris onunla yarım saate yakın sohbet etti. Daha sonra ikili vedalaştı. Yanından ayrılmadan önce ona, eğer Teksas'a yolunuz düşerse bir öğle yemeği yiyebiliriz demişti. Doktor, teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatim kesinlikle Teksas olacak demiş ve gülmüştü. Harris çok geçmeden hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kendini doktor diye tanıtan adam bir doktor değildi. Birkaç yıldır parmaklıklar ardında olan bir mahkumdu. Müdür, Harris'e onunla ilgili tüm gerçekleri anlatmış, o doktor bir katil. Bir cerrah olarak kurbanını inanılmaz derecede ufak bir kutuya sığdırabilir. Buradan asla çıkamaz. O bir deli demişti. Doktor Salazar, gerçek ismi Alfredo Balli Trevino olan bir katildi. Trevino, Amerikalı katil Simmons'ın hayatını kurtarmıştı. Cezaevinden kaçmaya çalışan Simmons, gardiyanlar tarafından vurulduğunda Trevino onun yardımına koşmuştu. Meksika'da oldukça seçkin bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Son derece otoriter olan babası onu ve kardeşlerini mükemmel olmaları için zorluyor, baskı altına alıyordu. Bu yüzden o ve iki kardeşi istemedikleri halde tıp fakültesine gittiler. Trevino aynı babası gibi çok katı bir karaktere sahipti. İkisi de silah taşımayı severdi. Ancak daha sonra karakteri değişime uğrayacaktı. 1959'da henüz genç bir stajyer doktor olan Trevino, sevgilisi Rangel'la tartışmıştı. Tartışma gittikçe kızışmış ve en sonunda Trevino erkek arkadaşını öldürmüştü. Onu ufacık bir kutuya sığdırdı ve uzaklardaki bir çiftliğin arka taraflarında bir yere gömdü. Ama arkasında bazı kanıtlar bırakmıştı. Hatta gizemli bir görgü tanığı onu mezar alana kadar izlemiş ve her şeyi görmüştü.
deneyimli polisler onu yakaladılar ve içeriye tıktılar. Peki erkek arkadaşını neden öldürmüştü? Bu hala tam anlamıyla bilinmiyor ama 2 tane olası yanıt var. İlki Rangel'ın Trevino'dan ayrılmak istemesiydi. İkincisi de Trevino'ya olan borcunu ödememesiydi. Mahkeme Trevino'yu ölüm cezasına çarptırmıştı. Polislere rüşvet teklif etmek ve her bir memura araba vaat etmekle suçlanıyordu. Onun başka cinayetlerle de ilgisi olduğu düşünülüyordu. Ama bu suçlamalar hiçbir zaman kanıtlanamadı. Cezaevindeyken açık renkli takımları, altın Rolex saati ve terzilik konusundaki ustalığıyla insanları kendisine hayran bırakmıştı. Diğer mahkumlarla ilgileniyor, hatta gayri resmi bir uygulamayla kasaba halkını ziyaret ederek onların sağlık durumları hakkında bilgiler alıyordu. Meksika'daki bir gazete Trevino için şunları yazmıştı. Cezaevinde birçok insana yardım etti. O kadar iyiydi ki bir zaman sonra ona geceleri hastaları tedavi etmesi için dışarıya çıkma izni verdiler. Stil anlayışı alışılmışın dışında kendine has ve çok özeldi. Takım elbiseleri ve beyaz ayakkabıları giymeyi seviyordu. Altın Rolex saatini kimsenin dokunmaya cesaret edemeyeceği bir yerde saklıyordu. Ama ironiktir ki bazı kaynaklar daha sonra saatini çaldırdığını söylüyorlar. Her şeye rağmen bazıları onu çok çekingen biri olarak tanımlıyordu. Buraya ortağı ve aynı zamanda erkek arkadaşı olan Castillo Rangel'ı öldürdüğü için gelmişti. Ama diğer yandan o dönemde aslında evliydi. Eşi Dolores Mondial o içerideyken hayatını kaybetti. Trevino idam cezası almıştı. Ama daha sonra cezası 20 yıla indirildi ve 1980'lerin başında artık özgür bir adam olmuştu. Müdür yanılmıştı. Trevino cezaevinden çıkmış, yeni bir hayata kavuşmuştu. 5 yıl sonra Christina adında bir kadınla evlendi. Çocukları ve torunları oldu. İlk doğan torununa onun ismi verildi. Alfredo Jr. Ancak Alfredo Jr. fazla yaşamadı. Bir trafik kazasında öldü. Trevino, katil olduğu yerde doktorluk yapmaya devam etti. Birçok insan onu yargılasa da çoğu hastası bu durumu önemsemeyen yaşlı insanlardı. 2008'de verdiği röportaj onun bilinen son röportajı oldu. Karanlık geçmişimi yeniden yaşamak istemiyorum. Hayallerimi, dürtülerimi uyandırmak istemiyorum. Bu çok zor. Geçmişim zorluydu. Ve gerçek şu ki sahip olduğum bu endişe dayanılmaz boyutta. Bazı dönemler depresyona girdim. Ödemem gereken cezayı ödedim. Şimdi sadece ilahi cezayı bekliyorum. Harris, Doktor Salazar'ı hiç unutmamıştı. 1960'lardaki rastlantı sürekli aklındaydı. Düşündükçe içi tuhaf hislerle doluyordu. 1981'de parlak doktor ve katil Hannibal Lecter'ın olduğu ilk romanı Red Dragon'u yayınladığında aslında Trevino'nun hikayesini yazmıştı. Gerçek hayatta Trevino, Hannibal kadar gaddar bir isim değildi. Cezaevindeki tutum ve davranışları öyle olmadığını gösteriyordu. Ancak bir derinliği olan, insanları etkilemeyi başaran, hatta karşısındakini ilk dakikadan kazanabilen bir insandı. Trevino 2009'da hayata gözlerini yumdu. Son yıllarını yoksullara ve yaşlılara yardım ederek geçirdiği söyleniyor. Uzun bir zaman tekerlekli sandalyede yaşamış, ona rağmen hastaneye gitmeye devam etmişti. Eşcinsel doktor hayatının sonuna kadar sevgilisini öldürdüğü için pişmanlık duymuştu. Harris, Meksika cezaevi ziyareti olayını yani Doktor Salazar'ı açıklamadan önce onun Hannibal gibi güçlü bir karakteri nasıl yarattığına, ona neyin ilham verdiğine dair birçok teori vardı. Bir kesim Harris'in son derece zeki katiller olan Ted Bundy ve Edmund Kemper'ın karışımı olduğunu, hatta bu karışıma Issei Sagawa'nın da eklendiğini iddia etti. Harris'in yakın dostları ise 1940 ve 50'lerde Mississippi'de herkesin bildiği William Coyner adındaki bir yamyamdan esinlenerek Hannibal'ı yarattığını iddia etmişlerdi. Harris, Hannibal'ı yaratırken tamamen Doktor Salazar'dan yani Trevino'dan ilham almamıştı. Ancak genel hatları itibariyle Hannibal, Meksikalı katil bir doktorun yansımasıydı. Yani tam bir biyografi filmi olmadığı çok açıktı. Doktor Salazar sadece bir ilham kaynağıydı. Harris, dedektifinden oraya daldı. Peki sence hücrede seni kim bekliyordu? O, Doktor Salazar değildi. Ama Doktor Salazar sayesinde meslektaşı ve uygulayıcı arkadaşı Hannibal Lecter'ı tanıdım.
Kuzuların Sessizliği serinin başlangıç filmiydi. Filmin yönetmeni ise Jonathan. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.